İlkokula giderken herkes gider işte parasını biriktirip kitap alırdı. Ben gider model alırdım. Onları önce birleştirmeyle başladım. Daha sonra bu yetmemeye başladı. Üzerlerine kamuflaj desenleri, askeri desenler yapmaya başladım. Öyle öyle yıllarca dönem dönem ara versem de devam etti hep benim için. Son yıllara doğru da dioramayla tanışınca daha böyle cezbedici bir hale geldi. Son birkaç senedir de artık iş olarak yapmaya başladım. Benim için maket tanımı mimari bir binanın sergilenme halidir. Yeni yapılmış bir binanın. Sadece orada bina vardır odak noktası olarak. Ama diorama dediğiniz zaman benim için iki şeye sahip olması lazım. Bir, görsellik. İkincisi de karşı tarafta iyi ya da kötü bir hissiyat uyandırmalı. Yani orada olmak istemeli ya da oradan kaçmak istemelidir benim için. Tabii bu dioramayı yapan kişinin dışındaki kişiler için geçerli. Genel olarak bir şey atamıyorum. Biraz da böyle istifçiliğe doğru gitmeye başladı. Bulduğum her küçük parçayı bundan ben bir şey yaparım modunda bir yerlere koyuyorum. Önce işte ahşaplığa ve plastikleri ayırmaya başladım. Daha sonra çim, yeşillik tarzı şeyleri ayırmaya başladım ama bir süre sonra böyle periyodik olarak 2 ayda 3 ayda bir sinirle beraber bunların hepsini atıyorum. Çünkü koyacak yer kalmıyor. Ama bir süre sonra gene başa dönüyorsunuz. Gene istifçiliğe başlıyorsunuz. Malzeme kaygım yok. Çünkü sürekli istemesem de malzeme topluyorum ve biriktiriyorum. Evde bir eski DVD, VCD bozulduğu zaman içini açıp parçalarını atamıyorum. Kasaya atıyorum ama içindeki ufak parçalar bir şekilde benimle kalıyor. Çizim kesinlikle kullanmıyorum. Eğer sipariş bir iş değilse, benden bir eskiz ya da bir şey istemedilerse öncelikle 3-4 gün kadar kafamda görsel olarak bitiriyorum o işi. Bitirdikten sonra sadece ölçeklendirmesi kalıyor. Ondan sonra başlıyorum. Canım istemezse kesinlikle çalışmıyorum. Çünkü zorla çalıştığım zamanlarda gözlemlediğim bir pencereyi en az 8-10 defa yapıyorum. Çünkü beğenmiyorum yaptığım işi. Sürekli çöpe atıyorum. Bu zaman kaybı. Ama çalışmak istediğim zaman da kimse buna engel olamaz. Sabah 5'te de kalkıp çalışırım. Gittiğim tatilden 3 gün erken dönüp de çok heveslendiğim, beni cezbeden bir işse tatilimi bırakıp gelip gene çalışırım. Bazen nasıl yapacağımı bilemediğim için 2-3 gün ara veririm. Gecenin bir vakti, gece 3'te 4'te aklıma gelir. Kalkıp unutmamak için hemen o parçayı yaparım. Geçtikten sonra dioramanın başına biraz daha asosyal olmaya doğru gidiyorsun. Çünkü kendi yarattığın bir dünyanın içindesin. Orada gayet mutlusun. Çünkü orada her şey senin elinde. Bundan ayrılıp dışarıya çıkmak, gerçek dünyada sosyalleşmek çok cezbetmiyor. Sayılı insanlarla görüşüyorsun ve seni mutlu ediyor. Ama dışarıda geçirdiğim zamanların dışında da hayatım çok değişti. Neden değişti? Bir kapı gördüğüm zaman sıradan bir insanın bakıp geçtiği kapıya ben dakikalarca bakıyorum. Aha burası da paslanmış diyorum. Ben böyle eskitseydim bu kapıyı hiç gerçekçi durmazdı ama diyorum ki gerçekten doğa bu şekilde eskitebiliyormuş. Bir film izliyoruz. Herkes filmdeki konuya odaklanmışken ben arkadaki dekora odaklanıyorum. İşte oradaki Victoria dönemi yapılar varsa onlara odaklanıyorum. Bazen durduruyorum, geri alıyorum, onları izliyorum. Bir bakıyorum ki bir süre sonra filmin konusu, filmin ne olduğu tamamen kopmuş. Ben sadece oradaki görsellikle ilgileniyorum. Orada olmak istediğim yerleri yapıyorum. Tamirhaneyi yaparken eski ahşaba bayılırım. Böyle eski ahşap dokusunu severim. Eski bir tamirhane orası benim için. Sağında solunda atılmış şeyler var. Belki orada kendi motorumu tamir ediyorum ya da klasik bir arabam var, orada onunla ilgileniyorum. Açıklığın ortasında bir alan benim için. Orada olmak istediğim ne varsa dioramanın içine koyuyorum yaparken. Bir gece böyle Instagram telefonumda çektiğim fotoğraflar çok fazla yer tutuyor. Hadi ben de bir Instagram hesabı açayım. Güzel fotoğrafları da orada biriktiririm
diye böyle bir sayfa açmıştım. Gece de saat 2 sularında birisi yazdı. Çok güzel işler yapıyorsun. İşte benim için bir iş yapar mısın? Baktım Londra. Allah Allah, hani yaparız tabii, niye olmasın? İş beni heyecanlandırdı. O güne kadar da böyle kimseye göstermiyorum yaptığım eserleri. Sadece eşim görüyor. O da diyor ki çok güzel oluyor falan. Ben de diyorum hani beni kırmasın diye destek olmaya çalışıyor. Dışarıdan böyle bir istek gelmesi beni cesaretlendirdi. Tamam, yaparız. İşin de şöyle bir öyküsü var. Bu arkadaş bir konsere gidiyor. Orada bir bayan bilet bulamamış, dışarıda kalmış. Fazla bir bileti var. Ona konser biletinin fazla olanı veriyor. Orada tanışıyorlar. Daha sonra o barda evleniyorlar. Hala daha o bara gidiyorlar. Düğünlerini falan da bu barda yapıyorlar. Bu barı yapmamı istedi. Londra'da bir bar. Tamam, yaparız. O zaman da biraz böyle amatör ruh var. İşte her şey çok detaylı olmalı. O binayı çok uzun süre sürdü yapmam. Ama yaptıktan sonra da ayrılmak çok zor oldu. Benim için en özel iş odur. Yaptığım şeye sanat der miyim onu da çok bilmiyorum. Karşı tarafa bir şeyler geçirebiliyorsam evet, belki sanat olabilir. Mesela Cinayet Serisi diye bir serim var. Gün içinde trafikte kızdığım birinden öfkemi çıkaramadığım için eve gelip bir cinayet sahnesi yaptım. Yani öfkemi o şekilde dışa vurdum. Aslında benim derdim kendimi anlatmak. Çok fazla konuşmaya da sevmiyorum. İhtiyaç da duymuyorum. Bir şeylerle, dioramayla kendimi anlatmak benim için daha değerli. Teknolojiye maalesef biraz yenik düşmeye başladık. 3D printerlarla beraber zamanla da yarışıyoruz. Ona yenik düşmemek gerekiyor. Kullanmak istemiyorum, sevmiyorum ama mecbur teknolojiye yenik düşmemek adına zaman zaman kullanıyorum. Kullandığım yerlerde de şöyle bir şey yapıyorum. Bir işte bar yaptığımda bardaki taburelerin üzeri deri ise ve tabureyi ben 3D printer'dan çıkardıysam üzerine elimle gerçekten deri kaplıyorum. Yani el emeğinle teknolojiyi buluşturmam gerektiğini düşünüyorum. Bir anda aklımda bir sahne canlanır. Orada olmak istiyorumdur. Oraya gitme imkanım yoksa orayı yaparım. Ve o iş benim için çok uzun sürer. Ayrılmak zor olur. Çünkü orada olmak istediğim için işe bir türlü veda edemiyorum. İşte yerde bir tane boş kutu kolu olması gerekir. İşte orada bir izmarit olmalı. Duvarın şurası daha yıpranmış olmalı. Şurada da pas olmalı. Hep bu şekilde sevdiğim işler benim için hep uzun serüvenli oluyor ve ayrılmak çok zor oluyor. Plaklara karşı benim bir özel ilgim var zaten. Plak dinlemeyi seviyorum. Bu yurt dışında da eski plakçı dükkanları Pinterest'te falan gezerken böyle inceliyorum nasıl olduğunu. Bir gün dedim ki hani bir tane plakçı yapsam aslında. Sonra da baktım. Evet, plakçı dioraması çok var. Yapan o kadar çok insan var ki. Yaparsam kendimi mutlu hissetmeyeceğim. Bir taklit döngünün içine girmiş hissedeceğim. Taklit ediyormuşum gibi. Başka bir şey yapmam lazım. Farklı bir şey yapmam lazım. Sonra gittim 2-3 tane eski plak aldım. Harcayabileceğim. Bir taraftan onlara da kıyamıyorum. Çünkü benim için kıymetliler. Sonra yaptığım dioramayla onu birleştirmeyi düşündüm. Onun içine yapmayı düşündüm. Baktım fena da olmadı. Tepkiler de güzel geldi. Bu şekilde bir farklılık yaratıp yaptım bunu da. Genelde diorama sanatçıları ya distopik böyle gelecekteki eserleri yaparlar. İşte kıyamet sonrası senaryolarında çalışırlar. Ya çok geçmişte çalışırlar gördüğüm kadarıyla. Ama benim öyle bir çizgim yok. Ben o an nerede olmak istiyorsam, ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum. Tekrara düşüren işler beni sıkıyor. Yani bir tane gelecekte geçen bir mekan yaptıysam onun arkasından geçmişte olan bir mekan yapmak istiyorum. Cheers benim
çocukluk dönemime gelen bir sitcom, Amerikan sitcom dizisi. Bir gün internette gezerken setini gördüm. Dıştan çekilmiş halini. O güne kadar da hep böyle işte daha çok Friends, How I Met Your Mother gibi dizileri takip ediyorum. Ama onlarda maalesef böyle çok bütün bir set yok. Bu dizinin setini görünce çok hoşuma gitti. Sürekli fotoğraflarını indirdim ve bir arşiv yaptım önce. Tabii birkaç sezon olduğu için her sezonda set değişmiş. Sürekli duvardaki resimler vesaire. Ondan sonra kendime en beğendiğim köşelerini aldım. Ve bu seti oluşturmaya karar verdim. Ufak ufak ondan sonra girebildiğim kadar bütün detaylarına girerek, elimden geldiğince gerçekçi olmasına dikkat ederek yaptım ve bittiğinde mutluyum. Kolay kolay da herhalde ayrılmayacağımı düşünüyorum bu işten. Çünkü kendime yaptım diyebilirim. Ülkemizde bu diorama sanatı yeni yeni geliştiği için çok fazla bir alıcı talebi görmüyor. Bana genelde sipariş üzerine gelen birkaç iş oluyor yıl içinde. Onların olabileceklerini değerlendiriyorum zaten, dönüş yapıyorum. Ama onun dışında dünyada çok fazla değer gören bir sanat. Yani ben bugüne kadar Amerika'dan tutun Japonya'ya, Belçika'ya, İran'a birçok yere eserlerimi gönderdim. Genelde de yurt dışına gönderiyorum. Amerika'da çok fazla eserim var. Yani eseriniz o kadar saygı görüyor ki, siz o kadar saygı görüyorsunuz ki buralara eserleri göndermek size maddi doyumun yanında manevi doyum yaşatıyor. Bu benim için çok daha önemli. Adam sizden sadece eseri satın almakla kalmıyor. Üzerine sizin ne kadar kıymetli bir sanatçı olduğunuzu, ne kadar değerli bir insan olduğunuzu söylüyor ve teşekkür ediyor. Maalesef ülkemizde bu hazzı çok fazla yaşayamadığımız için genelde yurt dışına göndermeyi tercih ediyorum. Eğer finansal anlamda bunu destekleyecek gücüm olursa bir gün dünyadaki bütün gönderdiğim eserleri gidip tek tek yerinde görmek isterim. Korkum var 2 tane. Biri gözlerimde bir bozukluk ya da sıkıntı olması, diğeri ellerimde bir rahatsızlık olması. Bunun dışında bedenim bana müsaade ettiği sürece yaşım kaç olursa olsun bu işi yapacağım diye düşünüyorum.